Merhaba. Batı felsefesinin belki de en temel, en etkili metinlerinden birine, evet, Platon'un Devletine hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten de üzerine konuşulacak çok şey var. Aynen öyle. Ama bugün sadece metnin kendisine değil, biraz daha farklı bir açıdan bakacağız. Elimizde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan o meşhur Sabahattin Eyüboğlu ve Meali Cimcoz çevirisi var. Evet, klasikleşmiş bir çeviri o. Kesinlikle. Ve özellikle bu çevirinin, hani o yol haritasını çizen ön sözlerine yakından bakmak istiyoruz bugün. İyi fikir. Çevirmenlerin notları genellikle esere farklı bir ışık tutar. Tam da öyle. Yani kaynaklarımız bu klasik metin ve bir de çevirmenlerin kendi sesleri, kendi notları. Amacımız ne peki? Platon'un o temel fikirleri var ya, adalet, ideal devlet, filozofun rolü. Hı? İşte bunları bu özel çevirinin merceğinden süzerek anlamaya çalışacağız. Bir yandan da yani 2000 yılı aşkın süredir sorulan bu sorular Eyyuboğlu ve Cimcoz'un Türkçesiyle nasıl yeniden can bulmuş onu keşfedeceğiz. Çevirinin kendisi de bir yorum sonuçta, değil mi? Elbette. O zaman çevirmenlerin bize bıraktığı o ipuçlarıyla başlayalım diyorum. Ne dersin? Onların kendi sesleri sanki metne girmeden önce bize bir kapı aralıyor gibi. Başlayalım. O ön sözler gerçekten önemli. Bak şimdi, çevirmenler ön sözde doğrudan sana sesleniyor, okuyucuya yani. Şey diyorlar, hani ön sözler genelde sıkıcı olur ya, Evet, çoğu zaman atlanır hatta. aynen. Ama bizim amacımız farklı diyorlar. O meşhur İtalyan sözünü hatırlatıyorlar. Traduttore traditore, yani çevirmen haindir. İşlerinin ne kadar zor olduğunu vurgulamak için. Çok iddialı bir başlangıç. Çevirinin doğasındaki ihanet potansiyeli. Evet. Ve kendi yöntemlerini açıklıyorlar hemen ardından. Diyorlar ki biz böyle ağdalı, akademik bir dil istemedik. Hı hı. Platon'un kendi diyaloglarındaki gibi canlı, akıcı, anlaşılır bir dil olsun istedik. Tırnak içinde halkın Türkçesiyle çevirmeyi hedeflediklerini söylüyorlar. Yani o felsefi derinliği daha gündelik bir dille mi yakalamaya çalışmışlar? Aynen öyle. Hatta şey diyorlar, kılı kırk yarmaktan çok anladığımız kadarını en rahat Türkçe ile söylemek istedik. Bu ilginç bir yaklaşım. Özellikle Platon gibi bir filozof için. Ve bu yaklaşım bence en net şekilde tek bir kelime seçiminde ortaya çıkıyor. Adalet yerine doğruluk kelimesini kullanmaları. Evet, evet. İşte bu çok kritik bir nokta. Bu seçim, çevirinin sadece kelime aktarımı olmadığını, aynı zamanda bir yorum, bir köprü kurma eylemi olduğunu gösteriyor bence. Kesinlikle. Hatta Hasan Ali Yücel'in 1941'deki ön sözüne de bir gönderme var gibi. Hani Yücel der ya, tercüme faaliyeti bir milletin zeka ve anlama kudretini artırır diye. Doğru, hatırlıyorum o vurguyu. İşte Eyüboğlu ve Cincaz'ın bu doğruluk tercihi tam da bu anlama kudretini genişletme çabası sanki. Arapça kökenli adalet kelimesi belki biraz daha soyut, biraz daha nasıl desem kutsal bir havası var. Evet, daha mesafeli duruyor belki. Aynen, onun yerine daha gündelik, herkesin bildiği ve kullandığı doğruluk kelimesini seçmeleri, Platon'un felsefeyi o agoraya yani halkın arasına indirme çabasının ruhuna çok uygun bence. Yani Sokrates'in yaptığı gibi mi? Tam olarak. Hatırlarsan Sokrates de tartışmalarını böyle çok temel, hayattan sorularla başlatırdı. İşte borcunu ödemek her zaman doğru mudur gibi. Evet, basit ama derin sorular. Doğruluk kelimesi de kavramı daha elle tutulur, üzerinde daha rahat düşünebileceğimiz bir hale getiriyor. Çevirmenlerin dediği gibi onu herkesin doğru diyeceği bir şey, bir nevi ortak bir zemin haline getiriyor. Güzel bir bağlantı. O zaman bu doğruluk arayışıyla diyaloglara girelim mi? Birinci kitap, sanki böyle bir kavramsal ısınma turu gibi başlıyor. Evet, sahne kuruluyor orada. Sokrates, Pire limanında yaşlı ve saygın Kefalos'un evinde sohbet dönüp dolaşıp yaşlılığa ve zenginliğe geliyor. Kefalos diyor ki, yaşlılığımda huzurluysam bunu biraz da zenginliğime borçluyum. Neden peki? Zenginlik nasıl bir huzur veriyor? Şöyle açıklıyor, zenginlik insanın borçlarını ödemesine, kimseyi aldatmamasına olanak tanıyor. Böylece öbür dünyaya yani Hades'e giderken içi daha rahat oluyor. Tırnak içinde diyor ki, İstemeyerek de olsa kimseyi aldatmamak, kimseye yalancı çıkmamak, Tanrı'ya kurban insana para borçlu olup Hades'e korka korka gitmemek gerek. İşte bunu sağlar para. Yani doğruluk, borcunu ödemek,
gibi oldukça pratik bir şey onun için. Hesapların temiz olması. Aynen. Ama tartışma burada bitmiyor tabii. Kefalos ayrılıyor ve oğlu Polemarhos devralıyor sohbeti. O da şair Simonides'in tanımını getiriyor ortaya. Doğruluk, herkese borçlu olunanı vermektir. Klasik bir tanım aslında. Peki Polemarkos bunu nasıl yorumluyor? Biraz daha açıyor ve diyor ki, bu aslında dostlara iyilik, düşmanlara kötülük etmek demektir. Kulağa mantıklı gibi gelse de. Ama Sokrates hemen o bildik sorgulama moduna geçiyor. Diyor ki, peki ya dost sandığımız kişi aslında düşmanımızsa? Ya da tam tersi, o zaman kime iyilik, kime kötülük yapacağız? İşte Sokrates'in yöntemi. Tanımların içindeki çelişkileri ortaya çıkarmak. Tam bu noktada böyle sabrı taşmış bir şekilde sofist Trasimakos giriyor araya. Adeta sahneye fırlıyor ve belki de tüm kitabın en provoke edici, en meşhur tezini ortaya atıyor. Ben diyorum ki doğruluk güçlünün işine gelenden başka bir şey değildir. Evet, bu gerçekten sarsıcı. Yani ahlak dediğimiz şey tamamen gücün bir oyunu mu? Yönetenlerin kendi çıkarlarını yasa haline getirmesi mi? Aynen öyle. Çok radikal bir iddia. Doğru olan neyse onu güçlüler belirliyor ve bu onların işine yarıyor diyor. Peki Sokrates buna nasıl cevap veriyor? Bu güçlü iddia karşısında ne yapıyor? Sokrates, Trasimakos'un bu iddiasını çürütmek için o meşhur meslek analojilerini kullanıyor. Diyor ki, gerçek bir hekim kendi çıkarını mı düşünür yoksa hastanın iyiliğini mi? Hastanın iyiliğini tabii ki. Ya gerçek bir gemi kaptanı kendi çıkarını mı yoksa gemideki mürettebatın güvenliğini mi? Mürettebatın güvenliğini. İşte diyor Sokrates, her sanat ya da meslek doğası gereği kendi konusunun yani hizmet ettiğinin iyiliğini hedefler, o işi yapanın kendi çıkarını değil. Yönetme sanatı da böyledir. Gerçek yönetici, yönetilenlerin iyiliğini gözetir, kendi çıkarını değil. Öz anlamıyla hekim dediğimiz bir adam tüccar değil, beden bakıcısıdır diyor. Hekim, hastanın işine geleni buyurur. Mantıklı bir argüman. Trasimakos ne diyor buna? Trasimakos biraz sıkışıyor tabii bu analoji karşısında ama pes etmiyor hemen, pozisyon değiştiriyor biraz. Diyor ki, tamam belki doğruluk dediğin şey yönetilenin işine geliyor olabilir ama asıl kârlı, asıl akıllıca ve mutlu yaşam eğri yani adaletsiz yaşamdır. Yani kötülük yapmak daha mı karlı diyor. Aynen. Özellikle de gücün zirvesindeki kişinin yani tiranın yaşamının en kârlı ve en mutlu yaşam olduğunu iddia ediyor. Sonuna varan bir eğrilik, zorbalık dediğimiz düzenin ta kendisi olur diyor. Yani eğri insan, doğru insandan hem daha güçlü, hem daha mutlu, hem de daha kârlıdır ona göre. Anladım. Yani tartışma doğruluk nedir sorusundan kayıp hangi yaşam tarzı daha iyidir? Doğru yaşamak mı, eğri yaşamak mı sorusuna evriliyor. Tam olarak öyle. Sokrates burada da karşı argümanını geliştiriyor tabii. Diyor ki doğruluk ruhun bir erdemidir, bir ustalığıdır. Eğrilik ise bir kusur, bir bilgisizliktir. Nasıl yani? Şöyle açıklıyor, her şeyin kendine özgü bir işlevi ve o işleve uygun bir erdemi vardır, değil mi? Evet. Mesela gözün işlevi görmek, erdemi iyi görmektir. Kulağın işlevi duymak, erdemi iyi duymaktır. Evet. Peki ruhun işlevi nedir? Yaşamak, yönetmek, düşünmek ve ruhun erdemi de doğruluktur diyor Sokrates. Dolayısıyla erdemine sahip olan ruh, yani doğru ruh, işlevini iyi yerine getirir ve mutludur. Erdeminden yoksun olan, yani eğri ruhsa işlevini kötü yerine getirir ve mutsuzdur. Yani sonuç olarak Sonuç olarak doğru adam mutlu, eğri adam mutsuzdur diyorlar. Ama ilginçtir, Sokrates Trasimahos'un mantıksal olarak susturmuş gibi görünse de kendisi de tam tatmin olmuyor. Kitabın sonunda şunu itiraf ediyor, henüz doğruluğun ne olduğunu bile tam olarak tanımlayamadık. İlginç. Yani bir sonuca bağlanmıyor ilk kitap. Ağlanmıyor. Bu açık uçlu son aslında bizi ikinci kitaptaki çok daha derinlemesine incelemeye hazırlıyor. Birinci kitap adeta bir prolog gibi. Anlıyorum. İkinci kitapta kimler devralıyor tartışmayı? İkinci kitapta bu sefer Platon'un kendi kardeşleri Glaukon ve Ademantos sahneye çıkıyor.
Onlar Trasimmakos'un biraz kolay pes ettiğini düşünüyorlar. Yani Sokrates'in cevabı onları tam ikna etmemiş. Etmemiş. Diyorlar ki Sokrates bize doğruluğun sadece sonuçları yani getirdiği ödüller işte itibar, iyi bir ün falan yüzünden değil, kendi içinde sırf kendisi için neden iyi ve tercih edilir olduğunu kanıtlaman lazım. Daha zor bir görev bu. Kesinlikle. Ademantos özellikle şeye dikkat çekiyor hani yaygın inanışlar, şairlerin anlattıkları. Diyor ki şairler tanrıların bile adaklarla, kurbanlarla kandırılabildiğini anlatıyor. Evet, mitolojide çok var öyle hikaye. Erdeme giden yolun zor ve zahmetli olduğunu, kötülüğe, eğriliğe giden yolun ise kolay olduğunu söylüyorlar. Hatta Hesiodos'tan alıntı yapıyor Adeimantos. İyiliğin önüne ise alın terini konmuş tanrılar. Ona varan yol uzun ve sarptır. Durum buysa? Durum buysa diyorlar, insanlar neden sadece görünüşte doğru olup aslında içten içe eğri davranmasın ki? Eğer hem doğru görünmenin avantajlarından yararlanıp hem de eğriliğin keyfini sürebiliyorsak neden zahmetli olanı seçelim? Çok güçlü bir meydan okuma gerçekten. Çok net bir meydan okuma. Doğruluğun tüm o dışsal sonuçlarından, itibarından, ödüllerinden bağımsız olarak ruhun kendisine ne yaptığını, onun nasıl daha iyi, nasıl daha sağlıklı bir hale getirdiğini göster bize diyorlar. Peki Sokrates bu devasa meydan okumaya nasıl yaklaşıyor? İşte burada Sokrates o meşhur stratejisini öneriyor. Diyor ki, doğruluğun ne olduğunu anlamak bireyin ruhunda, yani küçük harflerle yazılıyken biraz zor olabilir. Gelin biz önce onu daha büyük harflerle yazıldığı yerde, yani devlette inceleyelim. Devlette mi? Nasıl yani? Yani önce ideal bir devlet nasıl olur? O devlette doğruluk nasıl işler? Onu bir tasarlayalım. Orada daha net görebiliriz belki doğruluğun ne olduğunu. Sonra orada bulduklarımızı alıp bireyin ruhuna uygularız. Anladım. Bireyden devlete, sonra tekrar bireye bir yolculuk. Aynen. İşte bu öneri bizi Platon'un o ünlü ideal devletinin yani Kallipolis'in güzel şehir veya iyi şehir anlamına geliyor adım adım inşasına götürüyor. Nasıl başlıyor bu inşa süreci? Çok temelden başlıyor. Devletin kökenini en temel insani ihtiyaçlara dayandırıyor. Yiyecek, barınma, giyecek. İlk başta sadece bu ihtiyaçları karşılayan temel üreticilerin olduğu, çiftçi, inşaatçı, dokumacı vesaire çok sade bir yaşam süren bir sağlıklı kent tasviri var. Kulağa biraz sıkıcı geliyor sanki. Glaucon da tam olarak öyle düşünüyor. Bu sade yaşamı biraz küçümseyip domuzlar kentine benzetiyor hatta. Bunun üzerine Sokrates diyor ki, tamam o zaman, madem lüks istiyoruz, İşler karışıyor yani. aynen, lüksler, sanatçılar, daha çeşitli meslekler girince işin içine kent büyüyor, daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor, rekabet başlıyor, komşularla toprak kavgası çıkabiliyor, yani savaş kaçınılmaz oluyor. İşte bu ateşli kent dediği modelde kenti korumak için özel bir sınıfa ihtiyaç doğuyor, koruyucular ya da bekçiler dediği sınıf. Anladım. Devlet ihtiyaçlarla başlıyor ama arzularla karmaşıklaşıyor ve savunma ihtiyacı doğuyor. Tam olarak. Ve bu devlet modeli daha sonra detaylıca açıklayacağı ruhun üçlü yapısını da yansıtacak şekilde kurgulanıyor aslında. Yöneticiler, akıl, koruyucular, yardımcıları, askerler, tin cesaret ve üreticiler, çalışanlar, iştahlar. Devlet ve ruh arasında bir paralellik kuruyor. Bu koruyucuların yetiştirilmesi de başlı başına bir olay değil mi? Kitaplarda uzun uzun anlatılıyor. Hem de nasıl? Çok detaylı bir eğitim programı var. Mitlerin sansürlenmesinden tut, ruhu şekillendiren özel müzik türlerine, bedeni eğiten jimnastiğe kadar. Bunlar bile yeterince radikal aslında o dönem için. Ama sanırım 5. kitapta işler daha da ilginçleşiyor. Yaşam tarzları ile ilgili öneriler. Evet, orası gerçekten çok tartışmalı. Koruyucuların özel mülkiyeti olmayacak diyor Platon. Her şey ortak kullanılacak. Para, ev, eşya, hiçbir şey kişisel değil yani. Hiçbir şey. Ama daha da şaşırtıcısı ve belki de en çok tepki çekeni, kadınların ve çocukların da ortak olması fikri. Bu nasıl bir mantığa dayanıyor? Yani neden böyle radikal bir öneride bulunuyor? Platon'un buradaki temel amacı devlette mutlak birliği sağlamak. Şöyle düşünüyor,
Özel mülkiyet ve o bildiğimiz geleneksel aile yapısı koruyucular sınıfı içinde bölünmelere yol açar. Kıskançlıklar olur, insanlar kendi ailelerinin çıkarını devletin çıkarının önüne koyar. Anladım. Benimki, seninki kavgası başlar diyorsun. Aynen. İşte bunu engellemek için diyor ki, koruyucular sınıfı dev bir aile gibi yaşamalı. Benim, senin ayrımı ortadan kalkmalı. Bu yüzden de koruyuculuk yeteneği olan kadınlar da erkeklerle aynı eğitimi almalı, aynı görevleri yapmalı. Ki bu, o dönem için gerçekten devrimci bir fikir. Kadınların eşitliği yani bir nevi. Amacıyla düzenlenen çiftleşme festivalleriyle belirleniyor. Doğan çocuklar da ailelerini bilmeden devlet tarafından ortaklaşa yetiştiriliyor. Çok ütopik ya da distopik bakış açısına göre. Kesinlikle. Amaç ne? Tüm koruyucular birbirini kardeş, anne baba veya çocuk gibi görsün. Herkes tüm çocukları kendi çocuğu, tüm yaşıtlarını kardeşi saysın. Böylece devletin birliği, bütünlüğü en üst düzeye çıksın. Platon'un gözünde adaletin işlemesi için bu birlik şart. Peki bu kadar özel yetiştirilmiş, bu kadar farklı yaşayan koruyucuları kim yönetecek? Bu birliği kim sağlayacak? Sanırım burada o meşhur fikre geliyoruz. Evet, Platon'un belki de en bilinen, en ikonik ve en zorlayıcı önerisine. Filozof Kral. 5. kitabın sonlarına doğru diyor ki, ya filozoflar kral olmadıkça ya da şimdi kral ve yönetici dediklerimiz içten ve yeterince felsefe yapmadıkça devletler için kötülüklerin sonu gelmeyecektir. Çok iddialı bir söz ama filozoflar genelde pek pratik görülmez ya hani. Kendi dünyasında yaşayan, işe yaramaz tipler gibi. Tam da bu yüzden Platon hemen bu itiraza cevap vermek zorunda kalıyor. Hatta kendisi bile 6. kitapta o meşhur devlet gemisi alegorisini anlatıyor. Hani gemi sahibi halk biraz sağır, görüşü zayıf, denizciler, politikacılar kaptanlık bilmeden dümeni ele geçirmeye çalışıyor. Evet ve gerçek kaptanı yani filozofu kimse dinlemiyor. Aynen. Yıldızları okuyabilen, yolu bilen gerçek kaptanı, filozofu, hayalperest, işe yaramaz buluyorlar. İşte Platon diyor ki, evet, toplum filozofu böyle görüyor olabilir ama bunun nedeni toplumun kendisidir, filozofun değil. Ve benim bahsettiğim filozof öyle sıradan bir filozof değil. Nedir peki gerçek filozofun özelliği? Gerçek filozof, bilgeliğin bütününü seven kişidir. Sadece bir kısmını değil. Değişen, görünür dünyayla değil, asıl gerçeklikle. Yani değişmeyen, ebedi olan idealarla, şeylerin o mükemmel, değişmez özleriyle, formlarıyla ilgilenen kişidir. İdeallar kuramı yani. Evet. Ve en önemlisi de tüm bu ideaların ve tüm gerçekliğin kaynağı olan en yüksek ideayı, yani iyi ideasını kavramaya çalışan kişidir. İşte bu bilgi, diyor Platon, soyut bir entelektüel fantezi değil, devleti doğru ve adil bir şekilde yönetmenin mutlak ön koşuludur. Bunu nasıl açıklıyor peki? Bu iyi ideasının önemini? İki çok ünlü analojiyle açıklıyor. Birincisi güneş analojisi. Nasıl ki güneş bizim gözümüzün nesneleri görmesini sağlıyorsa ve kendisi de görülebilirlik veriyorsa, iyi ideası da aklımızın ideaları kavramasını sağlar ve onlara gerçekliğini verir. Anladım. İyi, aklın güneşi gibi yani. Gibi. İkincisi ve daha da meşhuru 7. kitaptaki mağara alegorisi. Hani o zincirlenmiş mahkumlar var ya, Evet, çok etkileyici bir alegori o. işte o mahkumlardan biri, filozof, zincirlerinden kurtulup mağaradan dışarı çıkıyor. Önce gerçek nesneleri yani ideaları, en sonunda da her şeyi aydınlatan güneşi yani iyi ideasını görüyor. Bu bilgi onu tamamen dönüştürüyor ama görevi bitmiyor. Ne yapması gerekiyor? Mağaraya geri dönüp hala gölgeleri gerçek sanan diğer mahkumları da kurtarmaya çalışmak, onlara rehberlik etmek yani devleti yönetmek zorunda. Bu alegori hem filozofun bilgisinin sıradan görüşlerden ne kadar farklı olduğunu hem de yönetme sorumluluğunun neden ona düştüğünü anlatıyor. Aynı zamanda toplumların yerleşik inançlara, yanılsamalara nasıl sıkı sıkıya tutunduğuna dair de güçlü bir eleştiri. Bence günümüz için bile çok düşündürücü. Kesinlikle. Peki bu mağaradan çıkıp iyiyi kavrayacak filozoflar nasıl yetiştirilecek?
Sadece o koruyucuların temel eğitimi olan müzik ve jimnastik yetmez herhalde. Yetmez tabii. Çok daha zorlu, çok daha uzun soluklu bir yüksek eğitim programı gerekiyor. 7. kitapta anlatıyor bunu Platon. Bu sadece seçkin bir azınlığa yönelik bir program. Neler var bu programda? Bundan sonra yaklaşık 20 yaşından itibaren başlıyor ve ilk aşaması 10 yıl süren matematiksel bilimler üzerine kurulu. Önce aritmetik yani sayılarla uğraşarak soyut düşünmeyi öğrenme, sonra geometri, önce düzlem sonra katı cisimler geometrisi ki Platon kendi döneminde katı cisimler geometrisinin yeterince gelişmediğinden de şikayet eder. Sonra? Sonra astronomi ama gökyüzüne bakıp yıldızları seyretmek değil, görünen gök cisimlerinin arkasındaki o matematiksel düzeni, harmoniyi anlamak ve armoni yani müzik teorisi yine duyulan seslerden çok sesler arasındaki sayısal oranları, matematiksel yapıyı kavramak. Hepsinin ortak noktası matematiğe dayanması ve zihni soyuta yöneltmesi gibi. Aynen öyle. Amaç hep aynı, zihne görünür dünyanın aldatıcılığından kurtarıp değişmez, akılla kavranabilir gerçekliklere, idealara yöneltmek. Bu 10 yıllık matematiksel eğitimden sonra 30 yaşına gelenler arasından en yetenekli olanlar seçiliyor. Ve onlar ne eğitimi alıyor? Onlar 5 yıl boyunca eğitimin zirvesi olan diyalektik eğitimi alıyorlar. Diyalektik, Platon için felsefenin en üstün yöntemi, hipotezlere, varsayımlara dayanmadan sadece akıl yürütmeyle, sorular sorup cevaplar vererek, tartışarak doğrudan idealara ve nihayetinde her şeyin ilkesi olan iyi ideasına ulaşma sanatı ve bilimi. Yani toplamda 35 yaşına kadar süren inanılmaz yoğun bir teorik eğitim. Bu yeterli mi peki yönetici olmak için, filozof kral olmak için? Platon'a göre hayır. Teori tek başına yeterli değil. Bu 5 yıllık diyalektik eğitimini tamamlayanlar 35 yaşından 50 yaşına kadar tam 15 yıl boyunca tekrar mağaraya inmek zorundalar. Mağaraya inmek yani. Yani gerçek hayatı geri dönüp pratik deneyim kazanmak zorundalar. Askeri komutanlıklar yapıyorlar, sivil yöneticilik görevleri üstleniyorlar. Kısacası hayatın içinde pişiyorlar. Teoriyle pratiği birleştiriyorlar yani. Aynen. Ancak bu 15 yıllık pratik hizmetten sonra yani 50 yaşına geldiklerinde hem o derin teorik bilgeliğe hem de sağlam pratik deneyime sahip oldukları kanıtlanırsa ancak o zaman hatta biraz da isteksizce devlet yönetimi görevini üstleniyorlar. Platon için eğitim dediğin şey zihne sadece bilgi doldurmak değil, ruhun gözünü doğru yöne yani iyiye çevirmektir. Bu bütünlüklü bir süreç. Anlıyorum. Bu kadar emekle, bu kadar dikkatle kurulan bu ideal devlet, Kallipolis, peki sonsuza dek sürecek mi? Platon bu konuda iyimser mi? Pek değil aslında. Platon bu konuda oldukça gerçekçi sayılır. 8. kitapta bu en iyi yönetim biçimi olan aristokrasinin yani en iyilerin, filozofların yönetiminin bile zamanla nasıl bozulacağını anlatıyor. Yani ideal devlet bile kalıcı değil mi ona göre? Değil, kaçınılmaz olarak bir bozulma döngüsü öngörüyor ve bu bozulma insan ruhundaki bozulmanın devlete yansıması gibi işliyor adeta. Nasıl bir döngü bu? Şöyle, önce aristokrasiden yani aklın yönetiminden aklın yerini onur, şan, şeref tutkusunun aldığı timokrasiye geçiyor. Bu daha çok askeri disipline dayalı Sparta benzeri bir rejim. Anladım, akıl gidiyor, onur geliyor. Sonra onurun yerini de servet biriktirme hırsı alıyor ve oligarşi ortaya çıkıyor. Yani zenginlerin yönettiği, fakirlerin dışlandığı bir düzen. Paranın her şey olduğu bir sistem. Timokrasiden oligarşiye. Sonra Oligarşideki o keskin eşitsizlik ve bastırılmış arzular bir noktada patlıyor ve bir devrime yol açıyor. Bu devrim sonucunda da herkesin eşit olduğu, herkesin istediğini yapabildiği, aşırı özgürlüğün hüküm sürdüğü demokrasi doğuyor. Ama Platon'un gözünde bu aslında disiplinsiz, düzensiz ve kaotik bir yönetim biçimi. demokrasiyi pek sevmiyor anlaşılan. Pek değil, evet. Çünkü bu
Aşırı özgürlük ve başıboşluk diyor sonunda bir kargaşaya yol açıyor. Halk bu kargaşadan bıkıyor ve düzeni sağlayacak güçlü bir lider, bir kurtarıcı aramaya başlıyor. Ve Bu da en kötü yönetim biçimi olan tiranlığa kapı aralıyor. Tiran, başlangıçta halkın koruyucusu gibi görünse de zamanla gücü tamamen ele geçiriyor, rakiplerini yok ediyor ve devleti kendi sınırsız, vahşi arzularının kölesi haline getiriyor. Tam bir kabus senaryosu. Bu rejimlerin bozulma süreci sanki sadece bir siyaset bilimi analizi değil, aynı zamanda derin bir psikolojik analiz gibi geldi bana. İnsan ruhunun katmanlarını açıyor gibi. Kesinlikle öyle. Zaten Platon için devlet ve ruh arasında sürekli bir paralellik var. Her yönetim biçimi o toplumda baskın olan ruh tipini yansıtıyor. Aristokraside akıl egemen, timokraside tin dediği o onur, cesaret, öfke gibi duygusal kısım öne çıkıyor. Oligarşide zorunlu iştahlar yani servet biriktirme hırsı baskın. Demokraside ise gereksiz ve aşırı iştahlar yani her türlü özgürlük ve haz peşinde koşma arzusu yönetimi ele geçiriyor. Tiranlıkta peki? Tiranlıktaysa ruhun en altı, en vahşi, en kanunsuz iştahları, Platon buna zorba eros diyor, tamamen yönetimi ele geçiriyor. Akıl ve tin tamamen bastırılmış durumda. Devletin çöküşü aslında birey ruhunda aklın kontrolü kaybedip tinin veya iştahların yönetimi ele geçirmesinin büyük ölçekteki bir yansıması. 9. kitapta da galiba bu tiran ruhunu daha detaylı inceliyor. Evet, 9. kitapta Platon, tiran ruhunun iç dünyasına giriyor ve onun aslında ne kadar zavallı, ne kadar köleleşmiş, sürekli korku içinde yaşayan, asla tatmin olmayan bir ruh olduğunu gösteriyor. Bu analizle de kitabın en başından beri savunduğu ana tezi, yani adaletin, doğruluğun, ruhun içsel uyumu ve aklın yönetimi olduğu ve bunun da gerçek mutluluğun tek ve biricik kaynağı olduğu tezini en güçlü şekilde kanıtlamış oluyor. En adaletsiz insan aynı zamanda en mutsuz insandır diyor. çok kapsamlı bir argüman gerçekten. Neredeyse sona yaklaşıyoruz sanırım. 10. kitapta Platon tekrar başa dönüyor gibi sanata, şiire tekrar değiniyor. Evet, bu biraz sürpriz gibi gelebilir ama Platon için aslında oldukça tutarlı bir son. Daha önceki kitaplarda yaptığı sanat ve şiir eleştirisini burada daha da keskinleştiriyor ve sonuca bağlıyor. Ne diyor tam olarak? Homeros gibi en büyüklerinin bile gerçeğin kendisini değil, sadece görünüşleri, gölgeleri taklit ettiğini savunuyor. Hatta bu taklitlerin, ideaların dünyadaki yansımalarının, mesela marangozun yaptığı gerçek bir sedirin bile birer kopyası olduğunu, yani asıl gerçekten 3 derece uzak olduğunu iddia ediyor. Yani sanat gerçeği yansıtmıyor, aksine uzaklaştırıyor mu diyor. Aynen öyle. Ama daha da önemlisi, şiirin, özellikle de tragedyanın, ruhumuzun akılcı yanını değil, daha çok duygusal, hatta bazen kontrol edilmesi gereken alt yanlarını, acıma, korku, öfke, ağıt yakma gibi beslediğini, onları güçlendirip aklın kontrolünü zayıflattığını düşünüyor. O yüzden mi ideal devlette şairlere yer yok diyordu. Bu yüzden evet, ideal devlette sadece tanrılara ve iyi, erdemli insanlara övgüler düzen, yani aklı ve erdemi yücelten şiirlere izin verilebileceğini, diğer taklitçi şairlere ise yer olmadığını söylüyor. Sanatın eğitici ve ahlaki bir işlevi olmalı ona göre. Anladım. Kitabın sonu ise çok çarpıcı bir bölümle bitiyor. Er miti. Nedir bu mit? Aynen, 10. kitabın sonuna doğru Platon önce ruhun ölümsüzlüğünü savunan bazı argümanlar sunuyor, sonra da bu fikri bu muhteşem er mitiyle taçlandırıyor. Pamfilyalı Er adında bir asker savaşta ölüyor ama 12 gün sonra bedeni çürümeden bulunuyor ve diriliyor. Dirilince de öbür dünyada gördüklerini anlatıyor. Ne görmüş peki öbür dünyada? Ruhların ölümden sonra dünyadaki yaşamlarına göre yargılandığını, iyilerin bir süre ödüllendirildiğini, kötülerin ise cezalandırıldığını görmüş. Ama mitin en can alıcı, en felsefi kısmı burası değil. Neresi peki? Cezasını veya ödülünü çeken ruhların bir sonraki yaşamlarını seçmek üzere bir araya geldikleri an. Önlerine saysız yaşam biçimi seçeneği seriliyor. Tiran hayatı, sıradan bir vatandaşın hayatı, bir zanaatkarın, bir filozofun, hatta bir hayvanın hayatı.
Ve ruhlar tamamen kendi iradeleriyle bir sonraki yaşamlarını seçiyorlar. Yani kaderimizi kendimiz mi seçiyoruz diyor. Bir anlamda evet. Ama bu seçimde önceki yaşamdaki deneyimlerimiz, edindiğimiz bilgelik ya da tam tersi bilgisizlik çok kritik bir rol oynuyor. Mesela önceki hayatında acı çekmiş biri daha sakin bir hayat seçebiliyor ya da tam tersi düşünmeden yine kötü bir seçim yapabiliyor. Mit bize diyor ki hayatımızın sorumluluğu bize aittir ve hem bu dünyada hem de ötesinde iyi ve mutlu bir yaşam sürmek için adaleti ve bilgeliği seçmek hayati önem taşır. Devlet kitabına çok güçlü, çok düşündürücü bir final yapıyor bu mitle. Sana üzerinde düşünebileceğin son bir nokta bırakmak istiyorum izninle. Platon, Sokrates'in ağzından bütün bu devasa yapıyı, yani ideal devleti, ruh analizini, eğitimi falan kurarken, aslında sadece en iyi devlet nasıl olmalı sorusuna cevap aramıyor. Belki de daha temel bir soru var arkasında. İnsan nasıl yaşamalı ki gerçekten iyi ve mutlu bir hayat sürsün? Evet, tüm felsefenin temel sorusu belki de. Canlı, bu kadar akıcı, anlaşılır bir Türkçeyle bizi ulaştırma çabası var ya, bence bu çaba aslında seni de, okuyucuyu da Platon'un bu ebedi sorularıyla yeniden yüzleşmeye davet ediyor. Acaba Platon'un o kadar ısrarla savunduğu doğruluk, yani ruhun akıl tarafından yönetildiği, her parçanın uyum içinde kendi işini yaptığı o içsel denge, gerçekten de hani dış koşullar ne olursa olsun, tatmin edici, değerli bir yaşamın anahtarı mıdır? Yoksa Thrasimakos haklı mıydı? Hayatta asıl olan güç ve kişisel çıkar mı? Devleti okuyup bitirdikten sonra bile bu sorular insanın zihninde dönüp duruyor. Çok güzel bir özet oldu sonuca dair. Platon'un Devletine özellikle de Sabahattin Eyüboğlu ve Meali Cimcoz'un bu harika çevirisi eşliğinde yaptığımız bu oldukça kapsamlı yolculuğa katıldığın için sana çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarız bu sohbet Batı düşüncesinin bu dev eserini ve onun hiç eskimeyen o yakıcı sorularını yeniden düşünmen, belki de kitabı, özellikle de bu çeviriyi eline alman için küçük bir merak uyandırmıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.